Altın saçlı kız ve üç ayı. Evvel zaman içinde kalın sislerin sardığı, dallarından kuşların şarkı söylediği, yosunların toprağı yorgan gibi örttüğü büyülü bir ormanın tam ortasında üç ayının yaşadığı küçük bir kulübe varmış. Bu kulübe öyle bir yerdeymiş ki yalnızca en cesur, en meraklı ruhlar yolunu bulabilirmiş. Kulübede baba ayı, anne ayı ve onların minik oğulları küçük ayı yaşarmış. Bu üç sevimli ayı her şeylerini paylaşarak ve birbirlerine sevgiyle davranarak huzurlu bir yaşam sürerlermiş. Her sabah güneş ormanın arasından süzüldüğünde baba ayı güçlü kollarıyla odun keser, anne ayı taptaze yaban meyveleriyle harika kahvaltılar hazırlar, küçük ayı ise ormanda zıplayarak oyunlar oynarmış. Her birinin boyuna göre yapılmış özel eşyaları varmış. Baba ayının büyük bir sandalyesi, anne ayının orta boy bir yatağı, küçük ayının ise küçük bir tabağı ve minicik bir koltuğu. Evleri sevgiyle doluymuş ve her şey yerli yerindeymiş. Bir sabah anne ayı orman meyveleriyle enfes bir yulaf lapası hazırlamış. Ancak lapalar o kadar sıcakmış ki biraz soğumaları için dışarı çıkıp ormanda küçük bir yürüyüş yapmaya karar vermişler. Kulübelerinin kapısını nazikçe kapatıp ormanın içlerine doğru yavaş yavaş yürüyüp gitmişler. Tam o sırada ormanın öbür ucunda saçları altın gibi parlayan, yüzü neşe dolu, yüreği merakla çarpan küçük bir kız dolaşıyormuş. Onun adı Altın Saçlı Kızmış. Altın Saçlı Kız her gün yeni yerler keşfetmeyi, çiçeklerle konuşmayı, kuşların peşinden koşmayı çok severmiş. O gün de ormanın derinliklerine ilk kez girmiş ve yollar arasında kaybolmuş. Ormanın kalbinde yürürken birden karşısına sarmaşıklarla örtülü küçük bir kulübe çıkmış. Kulübe öylesine sevimli, öylesine masalsıymış ki altın saçlı kız büyülenmiş gibi kapıya yaklaşmış. Kapı aralıkmış. Rüzgar kapıyı hafifçe açmış ve içeriden sıcacık tarçın kokuları yükselmiş. Kız içeri sessizce süzülmüş çünkü merakı kalbine söz geçiremiyormuş. İlk olarak mutfaktaki masaya yönelmiş. Masada 3 tabak duruyormuş. İlk tabaktaki lapayı tatmış. "Ay, bu çok sıcak," demiş. İkinci tabağa bakmış. "Bu da çok soğuk." Üçüncü tabağı denemiş ve gülümsemiş. "Bu tam bana göre." Tabağın içini kaşık kaşık yemiş, bir damla bile bırakmamış. Karnı doyan altın saçlı kız biraz dinlenmek istemiş. Oturma odasına geçince 3 sandalye görmüş. Baba ayının sandalyesi dev gibiymiş. Oturmuş ama ayakları yere değmemiş bile. "Bu çok büyük," demiş. Anne ayının sandalyesi çok yumuşakmış. "Bu da fazla yumuşak." Küçük ayının küçük sandalyesine oturmuş ve tam ona göre olduğunu fark etmiş. Ama ne yazık ki sandalye çat diye kırılmış. "Aman," demiş, korkuyla yerinden sıçramış. Altın saçlı kız daha da yorulmuş. Üst kata çıkmış, orada 3 yatak varmış. Baba ayının yatağı çok sertmiş. Anne ayının yatağı çok yumuşakmış. Küçük ayının yatağı ise tam ona göreymiş. Başını yastığa koyar koymaz tatlı bir uykuya dalmış. Bu sırada 3 ayı ormandan dönmüş. Eve girince baba ayı kaşlarını çatmış. "Benim lapamdan biri yemiş." Anne ayı da şaşkınlıkla bakmış. "Benimkine de dokunulmuş." Küçük ayı tabağına bakıp şaşkınlıkla haykırmış. "Ama benim lapam bitmiş." Oturma odasına geçtiklerinde sandalyelerin yerinin değiştiğini fark etmişler. Baba ayı sandalyesini düzeltmiş. Anne ayı yastığını yerleştirmiş. Küçük ayı ise kırılmış sandalyeye bakmış ve gözleri büyümüş. "Birisi benim sandalyemi kırmış." Üst kata çıktıklarında ise asıl sürpriz onları bekliyormuş. Küçük ayı yatağına doğru eğilmiş ve fısıldamış. "Biri, biri benim yatağımda uyuyor." Ayıların sesleriyle uyanan altın saçlı kız gözlerini açmış ve karşısında 3 ayıyı görünce korkuyla yataktan fırlamış. Kalbi hızla atarken merdivenlerden aşağı koşmuş, kapıyı açıp ormanın derinliklerine doğru kaçmış. Ayılar peşinden gitmemiş, sadece şaşkın şaşkın birbirlerine bakmışlar.
Yıllar geçmiş, altın saçlı kız büyümüş. Artık genç, olgun ve düşünceli bir kız olmuş. Bir gün, geçmişteki hatalarını düzeltmek istemiş. Ormanın derinliklerine geri dönmüş. O tanıdık kulübenin önüne geldiğinde yavaşça kapıyı çalmış. Kapıyı baba ayı açmış. Altın saçlı kızı tanımış ve içten bir gülümsemeyle onu içeri davet etmiş. Altın saçlı kız utançla başını eğerek şöyle demiş: "Yıllar önce izinsiz evinize girdim. Eşyalarınıza dokundum. Yemeklerinizi yedim. Özür dilemek ve hatamı telafi etmek istiyorum." Anne ayı ona sarılarak şöyle demiş: "Hatalar, eğer kalpten pişman olunursa affedilir." Küçük ayı artık genç bir ayı olmuş, gülümseyerek eklemiş: "Sadece yeni bir sandalye getirmen yeter." Altın saçlı kız tam da bunu yapmış. Bir çuvaldan 3 el yapımı sandalye çıkarmış. Biri büyük, biri orta boy, biri küçük ama sağlam. Ayılar çok mutlu olmuşlar. O gün birlikte gülerek yemek yemişler, sohbet etmişler ve geçmişi güzel bir dostlukla geride bırakmışlar. O günden sonra altın saçlı kız, dostluk, saygı ve affetmenin değerini herkese anlatmış. 3 ayı da bir yabancıya kapılarını açmanın bazen ne kadar güzel sonuçlar doğurabileceğini öğrenmiş. Çünkü kalpten gelen bir özür, en soğuk ormanda bile sıcak bir dostluk başlatabilir.